Christopher George Latore Wallace, 21 Mayıs 1972, 9 Mart 1997. Daha çok sahne adlarıyla The Notorious Big, Biggie Smalls veya kısaca Biggie Amerikalı bir rapçiydi. Kökleri Doğu yakası hip-hop'una ve özellikle gangsta rap'e dayanan sanatçı, tüm zamanların en büyük rapçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Wallace, şarkı sözlerinin çoğu zaman kasvetli içeriğini dengeleyen, kendine özgü rahat lirik sunumuyla tanındı. Biggie Smalls cinayeti, yazar ve gazeteci Katie Scott tarafından yazılan, kurgu olmayan bir gerçek suç kitabıdır. Ekim 2000'de St. Martin's Press tarafından yayınlanan bu kitap, 9 Mart 1997'de Notorious Big'in arabadan vurularak öldürülmesini konu alıyor. Christopher George Latore Wallace, 21 Mayıs 1972'de Brooklyn'in New York City ilçesindeki St. Mary's Hastanesi'nde Jamaikalı göçmen bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Voletta Wallace okul öncesi öğretmeniydi. Babası Selin George Latore ise kaynakçı ve politikacıydı. Wallace 2 yaşındayken babası aileden ayrıldı ve annesi onu büyütürken 2 işte çalıştı. Wallace, Brooklyn'deki Clinton Hill'de, Bedford-Stuyvesant sınırına yakın 226 St. James Place'te büyüdü. Katolik olarak yetiştirilen Wallace, ilçedeki St. Peter Claver Kilisesi'ne gitti ve Queen of All Saints Ortaokulu'nda başarılı oldu ve İngilizce öğrencisi olarak birçok ödül kazandı. 10 yaşındayken fazla kilolu olduğu için kendisine büyük lakabı takıldı. Wallace çocukluk döneminde depresyon, kaygı ve paranoyayla mücadele etti. Bu tür konular onun lirik içeriğinde tartışılan konu haline gelecektir. Wallace, yaklaşık 12 yaşında uyuşturucu satmaya başladığını iddia etti. Çoğunlukla işte olan annesi bunu ilk kez yetişkinlik döneminde öğrendi. Rap yapmaya gençliğinde başladı. Sokaklarda insanları eğlendirdi ve Old Gold Brothers ve Technics gibi yerel gruplarla performans sergiledi. İlk sahne adı MC West'ti. Ayrıca yakınlarda yaşayan saksofoncu Donald Harrison'dan caz eğitimi aldı. 8 Ağustos 1993'te, Wallace'ın uzun süredir kız arkadaşı olan Jan Jackson, ilk çocuğu Teyanna'yı doğurdu. Ancak o sırada çift ayrılmıştı. Kendisi de liseyi terk eden Wallace, kızına istediği her şeyi vaat etti ve eğer çocukluğunda bunu yapabilseydi sınıfının birincisi olarak mezun olacağını düşünüyordu. İlk stüdyo albümü Ready Today, 1994, büyük beğeni topladı ve imzasını taşıyan Juicy, Big Pop ve One More Chance şarkılarıyla desteklendi. Albüm onu Doğu yakası hip-hop'unun merkezi figürü haline getirdi ve Batı yakası hip-hop sahnesinin bu türe hakim olduğu bir dönemde New York'un görünürlüğünü yeniden sağladı. 38. Grammy ödüllerinde en iyi solo rap performansı dalında adaylık kazanırken, Wallace da 1995 Billboard Müzik Ödülleri'nde Yılın Rap Sanatçısı ödülünü kazandı. Aynı yıl, aralarında Lil Kim'in de bulunduğu kendi himayesi altındaki grubu Junior Mafya'yı tanıttı ve yöneterek, ilk albümleri Conspiracy'de idari prodüksiyonla başarıya imza attı. Bu sıralarda Wallace, rapçi arkadaşı Tupac Shakur ile arkadaş oldu. Oakland sunucusu Yuck Mout, Wallace'ın tarzının Shakur'dan ilham aldığını iddia etti. 4 Ağustos 1994'te Wallace, 8 gün önce Bad Boy fotoğraf çekiminde tanıştığı reggae şarkıcısı Faith Evans ile evlendi. Wallace ayrıca basketbolcu Shaquille O'Neal ile de arkadaş oldu. O'Neal, Gimme the Loot için bir dinleme oturumu sırasında tanıştıklarını söyledi. Wallace şarkı sözlerinde ondan bahsetti ve böylece O'Neal'lı müziğine çekti. Yaz aylarında Wallace, Charlie Baltimore ile tanıştı ve romantik bir ilişkiye girdiler. 7 Eylül 1996'da Shakur, Las Vegas'ta arabadan geçerken birçok kez vuruldu ve 6 gün sonra öldü. Wallace'ın Shakur cinayetiyle ilgisi olduğuna dair söylentiler yayıldı. O dönemde Wallace'ın eş menajeri Wayne Barrow, Wallace'ın Shakur'un vurulduğu gece Nasty Boy parçasını kaydettiğini söyledi. Shakur'un ölümünden kısa bir süre sonra Snoop Dogg ile tanıştı ve Wallace'ın Shakur'dan asla nefret etmediğini söylediğini iddia etti. 8 Mart 1997'de Wallace, Los Angeles, Kaliforniya'daki Petersen Otomotiv Müzesi'nde Vibe ve Quest Records'un ev sahipliği yaptığı Soul Train ödülleri parti sonrası partisine katıldı. Misafirler arasında Evans, Aliyah ve Bloods ve Crips çetelerinin üyeleri de vardı. O gecenin ilerleyen saatlerinde, saat 12.30'da, itfaiye teşkilatı aşırı kalabalık nedeniyle partiyi erken kapattıktan sonra Wallace, oteline dönmek için 2 GMC banliyösünde mahiyetiyle birlikte ayrıldı.
Ortakları Damon D. Rock Butler, Lil Gise ve sürücü Gregory G. Maniyan ile birlikte ön yolcu koltuğunda seyahat etti. Combs, 2 korumayla birlikte diğer araçta seyahat etti. 2 kamyonu, Bad Boy Güvenlik Müdürü Paul Offord'u taşıyan bir Chevrolet Blazer takip ediyordu. Saat 12.45'e gelindiğinde sokaklar partiden ayrılan insanlarla doluydu. Wallace'ın SUV'u, Petersen Otomotiv Müzesi'nden 50 yarda, 46 metre, uzakta kırmızı ışıkta durdu ve yanında siyah bir Chevrolet Impala durdu. Impala'nın mavi takım elbiseli ve papyonlu kimliği belirsiz bir Afro-Amerikalı sürücüsü camını indirdi. 9 milimetrelik mavi çelik tabancayı çekti ve Wallace'ın arabasına ateş etti. Wallace'a 4 kurşun isabet etti ve çevresi onu hemen Cedarstep merkezine götürdü. Burada doktorlar acil torakotomi yaptı, ancak onun sabah saat 1.15'te öldüğü açıklandı. Ölümünden 15 yıl sonra açıklanan otopsisi yalnızca son atışın ölümcül olduğunu gösterdi. Sağ kalçasından girip kolonuna, karaciğerine, kalbine ve sol akciğerine çarptıktan sonra sol omzunda durdu. Wallace'ın cenazesi 18 Mart'ta Manhattan'daki Frank E. Campbell cenaze şapelinde düzenlendi. Cenazede aralarında Lil Gise, Queen Latifah, Mase, Faith Evans, S.W. ve Jay-Z, Damon Dash, DJ'in de bulunduğu yaklaşık 350 kişi vardı. Cenazeye David Dinkins ve Clive Davis de katıldı. Cenaze töreninin ardından naaşı yakıldı ve külleri ailesine verildi. Ölümünden 16 gün sonra Wallace'ın çift diskli ikinci albümü planlandığı gibi yayınlandı. Orijinal adı Life After Death Till Death Do Us Part olan ve daha sonra Life After Death olarak kısaltılan albüm, sokak tarihi nedeniyle erkenden 176. sırada yer aldıktan sonra Billboard 200 listelerinde bir numaraya yükseldi. Wallace ayrıca Michael Jackson'ın 2001'deki Invincible albümünde de yer aldı. Source dergisi, onu tüm zamanların en iyi rapçisi ilan etti. Rolling Stone ondan şimdiye kadar yaşamış en büyük rapçi olarak söz etti. 2015 yılında Billboard, Wallace'ı tüm zamanların en iyi rapçisi olarak adlandırdı. Wallace'ın sözleri Jay-Z, 50 Cent, Alicia Keys, Fat Joe, Nelly, Warule, Eminem, Lil Wayne, Game, Clinton Sparks, Michael Jackson ve Usher gibi çeşitli sanatçılar tarafından örneklendi ve alıntılandı. Bu ve benzer içeriklerin, sizde bıraktığı etkileri, izlemek, önermek istediğiniz konuları, yorumlardan bize iletebilirsiniz. Dinleyip, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize ve çevrenize iyi davranınız.